Rivayet olunur ki, bir zamanlar halk arasında yüzyıllardır anlatılan efsaneler ve sırlarla dolu bir hikaye vardı. Bu, yalnızca padişahların değil, sıradan insanların da hayatını etkileyen, kaderin ince oyunlarını yansıtan bir öyküydü. Zamanın içinde unutulmaya yüz tutan, ancak derin kökleriyle halkın hafızasında iz bırakan bir rivayet. Kim bilir, belki de her şey sadece bir rüyanın etkisiyle başladı. Belki de bir çaycı, kaderin karşısında durmayı reddeden, adını tarihe kazandıran bir adamdı. Sultan Mahmud'un halk arasında duyduğu o ilginç lakap, belki de bir tesadüf değildi. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye halkın içinde gizlenen büyük bir gerçeği gözler önüne serecek. Şimdi Tıkandı Baba'yla Sultan Mahmud'un hikayesine dalma zamanı. Rivayet olunur ki bu hikaye yüzyıllardır dilden dile aktarılmaya devam ediyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud bir gün kılık kıyafet değiştirerek halkın arasına karışmaya karar vermiş. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş ve oturmuş. Herkes bir şeyler sipariş ediyormuş. Ama dikkatini bir isim çekmiş. Tıkandı baba çay getir. Tıkandı baba kahve getir. Sultan Mahmud bu tıkandı baba lakabının sebebini merak etmiş ve çaycıya sormuş. Hele baba anlat bakalım nedir bu tıkandı baba meselesi? Çaycı da derin bir iç çekerek cevap vermiş. Uzun mesele evlat. Sultan ısrar etmiş. Anlat baba, merak ettim. Tıkandı baba sandalyeyi çekip oturan Sultan Mahmud'a başından geçen rüyayı anlatmaya başlamış. Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı. Hepsi su akıtıyordu. Benimki de akıyordu ama azdı. İçimden benimki de onlarınki kadar aksın dedim. Elime bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Uğraşırken çomak kırıldı ve su damlamaya başladı. Bu sefer onlarınki kadar akmasa da olur. Yeter ki eskisi kadar aksın dedim. Ancak uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve su hiç akmamaya başladı. O sırada Cebrail aleyhisselam göründü ve dedi ki, tıkandı baba, tıkandı, uğraşma artık. O günden beri bu rüyamı kime anlattıysam, onlar da bana tıkandı baba diye seslenmeye başladı. Böylece bu lakap üzerime yapıştı kaldı. Ne zaman bir işe elimi atsam sonuçsuz kaldı. Şimdi burada çaycılık yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bu hikaye Sultan Mahmud'un oldukça ilgisini çekmiş. Çayını içtikten sonra kahvehaneden ayrılmış ve adamlarına şu talimatı vermiş. Her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altına bir altın koyacaksınız. Ve bunu bir ay boyunca yapacaksınız. Ertesi akşam sultanın adamları bir tepsi baklavayı Tıkandı Baba'ya getirmiş. Tıkandı Baba baklavalara bakarak içinden geçirmiş. Uzun zamandır da tatlı da yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim. Ancak eve giderken fikir değiştirmiş. En iyisi bu baklavayı satıp evin ihtiyaçlarını karşılayayım diyerek işlek bir yol kenarına geçmiş ve bağırmaya başlamış. Taze baklava, güzel baklava. O sırada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş ve pazarlık ederek hepsini satın almış. Tıkandı baba elde ettiği parayla evin ihtiyaçlarını karşılamış. Yahudi ise baklavayı evine götürüp yemeye başladığında her dilimin altında bir altın bulmuş ve şaşkınlıkla ertesi akşam yine aynı yere gitmiş. Tıkandı baba sultanın gönderdiği baklavaları her akşam satıp Yahudi'ye vermiş. Bir ay boyunca bu düzen devam etmiş. Bir ayın sonunda Sultan Mahmud Tıkandı babayı tekrar görmeye karar vermiş. Bu kez padişah kıyafetleriyle kahveye girdiğinde Tıkandı babayı yine perişan bir halde bulmuş. Tıkandı baba sana baklavalar gelmedi mi diye sormuş. Geldi sultanım demiş Tıkandı baba. Peki ne yaptın o kadar baklavayı? Satıp evin ihtiyaçlarını karşıladım. Sağ olun, duacınızım demiş. Sultan Mahmud durumu anlamış ve ayrılırken Fesubhanallah diyerek
Yanındakilere emir vermiş. Tıkandı babanın her gün geçtiği yolun bir tarafına altınlar dizin. Ancak bunu yaparken bir köşede saklanıp onu izleyin. Adamlar yolun bir tarafına altınları dizmiş ve saklanıp beklemeye başlamış. Tıkandı baba oraya geldiğinde kendi kendine konuşmuş. Hep aynı taraftan geçiyorum. Bugün de diğer taraftan geçeyim, bir değişiklik olsun demiş. Ve altınları görmeden yoluna devam etmiş. Durumu Sultan Mahmud'a aktardıklarında Sultan Mahmud şöyle demiş. Ya Hazreti Pir! Sultan Tıkandı babayı beylik arazilerinden birine götürmüş ve eline bir kasnak vererek bu kasnağı atabildiğin kadar uzağa at. Kasnağın durduğu yerden başladığı yere kadar olan arazi senin olacak demiş. Tıkandı baba kasnağı büyük bir hevesle atmış. Ancak kasnak havada bir yay çizip geldiği yere düşmüş. Sultan, "Ya Malik el Mülk" diyerek onu devletin hazine odasına götürmüş. "Baba, şuradan küreyi al ve hazinenin içine daldır. Küreye ne kadar altın gelirse hepsi senindir." Tıkandı baba heyecandan küreyi ters tutup dalmış hazinenin içine. Ancak küreğin üstünde sadece bir altın. O da düştü düşecek derken düşmüş. Sultan Mahmud, "Baba, senin buradan da nasibin yok. Sen şimdi askerleri takip et, onlar sana ne yapacağını gösterecek" demiş. Sultan askerlerine Tıkandı babayı Üsküdar'da bulunan devlet dükkanlarının olduğu yere götürmelerini söylemiş. Ve eline bir taş alıp o taşı atmasını, durduğu yerden taşın düştüğü yere kadar olan dükkanların da Tıkandı babaya tapu edilmesini söylemiş. Askerler Tıkandı babayı Üsküdar'daki devlet dükkanlarının olduğu yere götürmüş ve ona bir taş seçmesini söylemişler. Tıkandı baba neden dediğinde, "Sorma baba, seç" demişler. O küçüktü, bu yamuktu, şu büyüktü, onun rengi beyazdı, bunun rengi siyahtı derken Tıkandı baba büyük bir kayayı seçmiş. Askerler, "Baba, şimdi o kayayı kaldır ve fırlat. Durduğun yerden kayanın düştüğü yere kadar olan bütün dükkanlar senin olacak" demiş. Tıkandı baba kayayı bir yoklamış kaldıramam. 2 yoklamış kaldıramam. 3. de kaldırmış ama ayağa kayıp sırt üstü düşmüş ve kaya da üstüne gelmiş. Tabii oracıkta can vermiş. Askerler durumu Sultan Mahmud'a anlatınca Sultan o günden günümüze gelen o ünlü sözünü söylemiş. "Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmud?" Sultan Mahmud ve Tıkandı babanın yolları kaderin ince iplikleriyle birbirine bağlanmıştı. Her bir adım nasip ve kısmetin ne kadar azimle çalışsanız da bazen size ne kadar uzak olabileceğini gösteriyordu. Zamanın derinliklerinden günümüze taşınan bu hikaye bize hayatın bazen anlaşılmadık yollarla ilerlediğini, bazı şeylerin yalnızca kaderin çizgisine bağlı olduğunu hatırlatıyor. Belki de her şey bir tesadüf gibi başladı ama sonunda anlamını buldu. Bu hikaye yıllarca dilden dile aktarıldı. Her kuşak ona kendi yorumunu kattı. Fakat her rivayet bir başka kapıyı aralar. Her sır bir diğerini doğurur. Kim bilir, belki de bir sonraki sır sizi yıllardır aradığınız gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak. Hikayemizin sonunda hayatın ve nasibin her zaman çalışmakla veya fırsatlarla değişmeyebileceğini bir kez daha görüyoruz. Ve işte rivayet olunur ki dedik, bu büyülü yolculuğun sonuna geldik. Bazı şeyler sadece kaderin çizgisine bağlıdır. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sıradaki keşifler için bildirimlerinizi açarak bilinmeyene bir adım daha atmaya hazır olun. Bir sonraki bölümde yeni bir rivayetle buluşmak üzere. Hoşça kalın.